Burayı savunacağız baylar. Burayı savunacağız. Yeniçerilerin eline geçmemek için kendini barut deposuyla patlatan Alemdar Mustafa Paşa olayı nasıl yaşandı? Mustafa gençlik yıllarında Yeniçeri Ocağı'na katıldı ve askeri yetenekleri sayesinde kısa sürede dikkat çekti. Bana bakın, yükseliyorum, yükseliyorum. Bu çocuk yükselir aga. Savaşlarda taşıdığı sancak nedeniyle Bayraktar anlamına gelen Alemdar lakabını aldı. Ancak asıl yükselişi dönemin en güçlü ayanlarından olan Tirsinikli İsmail Ağa'nın himayesine girmesiyle başladı. Tirsinikli'nin en güvendiği adamı ve silahtarı haline gelen Alemdar onun adına birçok isyan bastırdı ve Rumeli'de büyük bir şöhret kazandı. Aferin çocuk, aferin. Şimdi gözüme girdin. Eyvallah abi. Efendisi Tirsinikli İsmail Ağa'nın bir suikast sonucu öldürülmesinin ardından intikam alan Alemdar Mustafa Ağa, Rusçuk şehrinin kontrolünü ele geçirdi. Kısa sürede çevresindeki diğer ayanları ve isyancıları etkisiz hale getirerek bölgede sarsılmaz bir güç kurdu. Ben soru sormam, hesap sorarım. 1807 yılında Sultan 3. Selim'in batılılaşma reformları ve Nizam-ı Cedid ordusu kurma girişimine karşı çıkan Yeniçerilerin Kabakçı Mustafa isyanı sonucu 3. Selim tahttan indirildi. Gene abidik gubidik yenilikler getirmeye başladın Selim. İn bakalım taht-ı biraz abilerin oynasın. Ve Yeniçerilerin isteğiyle yerine 4. Mustafa getirildi. 3. Selim'in yanından kaçan reform yanlısı devlet adamları Rusçuk Yarağanı adıyla Alemdar Mustafa Paşa'ya sığındılar. Alemdar abi yardım et, yardım et. Çünkü Alemdar Mustafa Paşa 3. Selim'e ve onun reformlarına büyük bir bağlılık duyuyordu. Bu duruma sinirlenen Alemdar Mustafa Paşa 28 Temmuz 1808'de komutasındaki 15.000 kişilik bir orduyla 3. Selim'i tekrar tahta çıkarmak amacıyla ani bir baskınla İstanbul'a yürüdü. Ulan! Şok edeceğim onları, şok! Bu durumdan haberdar olan 4. Mustafa tahtını kurtarmak için amcası 3. Selim ve kardeşi Şehzade Mahmud'u idam ettirme emri verdi. Herif dellendi geliyor. Hemen bizim biraderlerin kalemleri kırın hemen. Padişah 4. Mustafa saray kapılarının kapatılması emrini verdi. Ancak bu engeller Alemdar Paşa'nın kararlılığını durdurmaya yetmedi. Alemdar Mustafa Paşa Topkapı Sarayı'nın kapılarını kırarak içeri girdi. Bu ne lan? Alçıpandan barikat mı kurdun? Amacı eski padişahı kurtarmaktı. Alemdar hızla 3. Selim'in dairesine doğru koştu. Çabuk Selim'i bulun, koşun! Alemdar Selim'in dairesine geldiğinde geç kaldığını ve Selim'in çoktan öldürülmüş olduğunu gördü. Sultanım! Sultanım! Tam bu sırada Şehzade 2. Mahmud haremdeki cariyelerin yardımıyla sarayın çatısından gizlice kaçtı. Alemdar Mustafa Paşa'nın orada olduğunu görünce 2. Mahmud Alemdar'ın himayesine girdi. Abi beni koru. Herif delirmiş, saray kasaphaneye döndü. Alemdar 3. Selim'in intikamını almak için 4. Mustafa'yı tahttan indirerek yerine 2. Mahmud'u padişah ilan etti. Hadi hayırlı olsun. Yeni padişah 2. Mahmud kendisini tahta çıkaran Alemdar Mustafa Paşa'yı sadrazam olarak atadı. Alemdar kısa süreli sadrazamlığına rağmen radikal kararlarla dolu bir döneme damgasını vuruyordu. Ben modanın öncüsü değilim. Ben modanın ta kendisiyim. Alemdar merkezin otoritesini güçlendirmek için Anadolu ve Rumeli'deki güçlü ayanları İstanbul'a çağırdı ve Senedi İttifak imzalandı. Bu belge padişahın mutlak gücünü kısıtlayan ilk resmi belgeydi. Mahmut, senin şu yetkileri biraz da kısıtlayalım he. O kadar kurtardık seni be oğlum. Alemdar Mustafa Paşa Yeniçerilere meydan okurcasına Sekban-ı Cedid adıyla yeni bir modern ordu kurdu. Alemdar bu hamlesiyle Yeniçerilerin tepkisine neden olacağını bilmesine rağmen geri adım atmadı. Nah, böyle bir ordu kurdum. Adam olan gelsin kaldırsın. Ağam bu herif bizimle eğleniyor. Ben eğleneceğim onunla. Alemdar'ın Sekban-ı Cedid ordusunu kurması beklenen büyük isyanı ateşledi. Yeniçeriler 4. Mustafa'yı yeniden tahta çıkarmak ve Alemdar'ı ortadan kaldırmak için harekete geçtiler. Yürü lan. Alemdar'dan şunun hesabını soralım. 14 Kasım 1808 gecesi isyancı Yeniçeriler Alemdar Mustafa Paşa'nın kaldığı konağı kuşattılar. Alemdar sadrazamlık konağında sıkışıp kaldı. Aynı zamanda destek kuvvet göndermesi için 2. Mahmud'a haber yollayan Alemdar isyanı bastırmak için içerideki Sekban-ı Cedid askerleriyle direnişe geçti. Sadrazamlık konağı aniden küçük bir kaleye dönüşmüştü. Burayı savunacağız baylar. Burayı savunacağız. Ve Alemdar ile adamları ellerindeki sınırlı mühimmatla isyancılara karşı koymaya çalışıyorlardı. Ancak Yeniçerilerin sayısı çok fazlaydı ve bu direnişin uzun süre devam etmesi mümkün değildi.
usta. Cephane bitiyor usta. Sağ ol Memati, farkındayım. Biz de farkındayız olayın, çatışıyoruz burada. Mühimmatları azalan Alemdar Mustafa Paşa ve adamları konağın alt katına çekildiler ve Yeniçerilerin göremedikleri yerlerden Yeniçerilere ateş etmeye başladılar. Mustafa Paşa ve adamları Yeniçerileri keklik gibi avlamaya başlamıştı. Lan ne oluyor? Ne oluyor? Ateşin nereden geldiğini anlayamayan Yeniçeriler binanın temeline doğru kazmaya ve delikler açmaya başladılar. Kuzun! Alemdar'ın durumu ümitsiz hale geldi. Ne Sultan II. Mahmut'tan ne de dışarıdan bir yardım gelmiyordu. Yeniçeriler konak kapılarını ateşe vermeye ve duvarlardan tırmanmaya başladılar. Alemdar Mustafa Paşa artık bir çıkış yolu olmadığını anladı ve Yeniçerilerin eline canlı geçmektense yok artık denecek o kararını verdi. Alemdar Mustafa Paşa tabancasıyla yanlarında bulunan barut depolarına nişan aldı ve tetiği çekti. Hasta la vista, baby. Alemdar konağı büyük bir gürültüyle havaya uçurdu. Patlama İstanbul'un çoğu yerinden duyulmuştu. Bu büyük patlamadan sonra Yeniçeriler onun parçalanmış cesedini bulup günlerce sokaklarda sürüklediler ve Yedikule yakınlarındaki bir kuyuya attılar. 2. Mahmut döneminde Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasıyla Alemdar'ın cesedinin kalıntıları bulunarak toprağa defnedildi. Sizin bu olay hakkındaki düşünceleriniz neler? Bir sonraki konumuz ne olsun? Yorumlarda fikrinizi belirtmeyi ve kanala abone değilseniz abone olarak bildirimleri açmayı unutmayınız. Kanalı desteklemek ve videolara erkenden erişebilmek için kanalımıza katılabilirsiniz. Görüşmek üzere.